Uruk kralı Gılgameş, can yoldaşı Enkidu ölünce acısından kahrolmuştu. Ne yaparsa yapsın Enkidu'nun yokluğu Kral Gılgameş'in ruhunu dikenli bir sarmaşık gibi sarıp acı veriyordu. Onu bir kez daha görebilse sanki acısı biraz olsun dinecekmiş gibi hissediyordu. Gidip bilgelik tanrısı Enki'den yardım istedi. Ondan Enkidu'yu yer altından çıkarmasını ve kendisiyle görüştürmesini diledi. Ama Enki ölen birini canlandıramayacağını söyledi. Tekrar görüşmelerinin tek bir yolu olabilirdi. Eğer güneş tanrısı Şamaş yer altına bir delik açarsa Enkidu'nun gölgesi o delikten çıkabilirdi. O da çok kısa bir süre için. Gılgameş'in yalvarmalarına dayanamayan bilgelik tanrısı Enki yer altına bir delik açması için güneş tanrısı Şamaş'ı ikna etti. Şamaş yeraltı kapısını açınca Enkidu yeryüzüne çıktı ve iki arkadaş kısa bir süreliğine de olsa tekrar görüştü. Gılgameş Enkidu'ya ölümden sonra yer altındaki yaşamın nasıl olduğunu sordu. Fakat öğrendikleri karşısında büyük bir korkuya ve dehşete kapıldı. Ölülerin durumu hiç de iç açıcı görünmüyordu. Gılgameş kendi kendine ne yapıp edip ölümsüzlüğü bulmalıyım dedi. Eski zamanlardaki tufandan sonra ölümsüzlüğe kavuşan Utnapishtim diye birinden bahsedildiğini biliyordu. Gidip Utnapishtim'i bulmaya karar verdi. Ondan ölümsüz olmak için ne yapmak gerektiğini öğrenebilirdi. Türlü maceralar yaşadıktan, ölümcül badireler atlattıktan ve en son ölüm suyunu geçtikten sonra sonunda Gılgameş Utnapishtim'i buldu. Ona ölümsüzlüğü tanrılardan nasıl aldığını sordu. Aynısını yaparak ben de ölümsüz olmak istiyorum dedi. Burada biraz soluklanalım isterseniz. Utnapishtim'in cevabını videonun sonuna bırakalım ve tarihin ilk yazılı destanında günümüzdekileri aratmayacak bir kurguyla anlatılan ölümsüzlük arayışına bugün nasıl baktığımızı biraz konuşalım. Çok da uzak olmayan bir geçmişte 1950'lerde insanın ortalama ömrü 50 yıl kadardı. Günümüze gelinceye kadar bu süre yaklaşık 20 yıl kadar daha uzadı. Guinness Rekorlar kitabına göre bilinen en uzun yaşayan insan 1997 yılında 122 yaşındayken ölen Jeanne Calment adlı Fransız bir kadındı. 2021'de yapılan bir çalışmaya göre insan vücudu bu haliyle en fazla 120 ile 150 yıl arası yaşayabilme potansiyeline sahip. Bu süre vücudun kendini yenileyebilme yeteneğinin yaşamını sürdürmesine artık yetmeyecek kadar azalacağı bir sınır olarak değerlendiriliyor. Bu yaşam süresinden sonra artık bedenin hastalıklara dayanabilme veya yaralanmalardan sonra kendini onarma kabiliyetini tamamen kaybedeceği düşünülüyor. Yani ne yaparsak yapalım, vücudumuzu biyolojik ve kimyasal olarak ne kadar desteklersek, ne kadar güçlendirirsek güçlendirelim en fazla 150 yıl yaşayabilirmişiz gibi görünüyor. Peki bu sınır aşılamaz mı? İnsan 150 yıldan daha uzun yaşayamaz mı? Bu sorunun cevabı yaşamaktan veya insan kavramından ne anladığımıza göre değişebilir. Şimdi gelin meseleyi daha anlaşılır kılmak için biraz sınıflandırma yapalım. Ölümsüzlüğü iki şekilde anlayabiliriz. Birinci tür ölümsüzlük bildiğimiz haliyle insan olarak bu bedende, bu biyolojik, organik bedenle yani bildiğimiz kendimiz olarak ölümden korunabilmek. Yani şu anda aynaya baktığımızda gördüğümüz neyse o olarak sonsuza kadar yaşayabilmek. Tabii yaşlanmadan en sağlıklı halimizde. Ölümsüzlüğün ikinci türü ise bildiğimiz insanlığı biraz geride bırakmamızı gerektiriyor. Bedenimizi ölümden kurtarmaya çalışmaktan vazgeçip zihnimizi ölümsüz kılmaya çalışabiliriz. Yani bedenimizin yaşlanmasının, hücrelerimizin yenilenme gücünü korumasının, organlarımızın yıpranmasının önüne geçmeye çalışmayı bir kenara bırakıp bunun yerine zihnimizin hayatta kalmasını sağlamaya çalışabiliriz. Sonuçta kendimi bu bedenle özdeş saymam için pek bir sebep yok gibi. Bedenimizdeki hücreler belli sürelerde yenileniyor. Nakil gerektiren durumlarda organlarımızın yerine yenilerini koyabiliyoruz. Artık yapay organlardan bahsedebiliyoruz. Zarar görmüş organlarımızı yapay örnekleriyle değiştirebileceğimiz günler çok da uzak sayılmıyor artık. Ellerimizin, ayaklarımızın ya da gözlerimizin yapay olması benliğimize herhangi bir etki etmiyor. Nasıl etmiyor mu dediniz? Tamam, burası biraz karışık. Organlarım değiştikçe benim aynı kaldığım söylenebilir mi? Felsefi anlamda bu konu elbette tartışmaya açık. Bilimin ve teknolojinin yeterince geliştiğini ve iç organlarımızdan dış uzuvlarımıza kadar vücudumuzun büyük oranda yapay veya mekanik parçalardan oluştuğunu düşünelim. Bu durumda ben hala eski biyolojik varlıkla aynı varlık olur muyum? Bu soru Theseus'un gemisi paradoksunu hatırlatıyor. Bir geminin bütün parçaları zamanla yavaş yavaş değiştirildiğinde o gemi hala baştaki gemi midir? Aynı gemi değilse hangi noktadan sonra farklı bir gemi olduğunu söyleyebiliriz. Ama neyse, konuyu dağıtmayalım, bu başka bir videonun konusu. Felsefi tartışmayı şimdilik bir kenara bırakırsak, zihnimin ölmemesini sağlayabilirsem ölümsüz olacağımı söyleyebilirim. Bunun için zihnimizi canlı tutmamız gerekiyor. Beni ben yapan zihinsel bütün özelliklerimin zamanla hiçbir hasar görmeden varlığını sürdürmesini sağlamam lazım. Bunun için şu anda zihnime ev sahipliği yapan bedenimin ölmemesini sağlamak ilk akla gelen yol. Şu andaki anlayışımıza göre beynimiz hariç diğer organlarımızı değiştirmemiz bizi biz yapan zihinsel özelliklerimizi değiştirmiyor. O zaman bedenimizi sınırsızca yenileyebilirsek sonsuz olmasa da çok uzun yaşayabiliriz. Kalbimizi, akciğerlerimizi, midemizi aynı fonksiyonlara sahip yapay organlarla değiştirme imkanına kavuşursak ölümsüzlüğe çok yaklaşacağımızı söyleyebiliriz.
Ama bu şekilde gerçekleşecek bir ölümsüzlük durumunda bedenimiz şu anda olduğundan oldukça farklı olacaktır. Böyle bir gelecekte belki mekanik ve yapay organlarla bir cyborg görünümüne sahip olabiliriz. Belki de yeni organlarımız biyolojik olarak şimdiki organlarımızla aynı yapıda olacaktır. O zaman şu anda olduğumuzdan pek de farklı görünmeyebiliriz. Ama her iki durumda da çok büyük bir ihtimalle bizi canlı tutan işlevlerimizde radikal değişiklikler olacaktır. Hayal gücümüzü biraz serbest bırakalım. Neler olabilir? Mesela kalbimizi farklı bir makineyle değiştirebiliriz. Kanın vücudumuzu dolaşmasını başka bir yolda sağlayabiliriz. Damarlarımızı temizleyen, mikroplarla savaşan, organlarımızı onaran nano ölçekte robotları vücudumuzda görevlendirebiliriz. Çok daha keskin gözlere sahip olabiliriz. Şu anda görmediğimiz dalga boylarını görebiliriz. Şu anda duymadığımız sesleri duymaya başlayabiliriz. Beyin bilgisayar etkileşimi sayesinde zihinsel özelliklerimizin seviyesini yükseltmek ya da daha da ötesi yeni zihinsel yetenekler kazanmak mümkün olabilir. Kendi zekamızı yapay zekayla destekleyebildiğimizi düşünürsek şu anda sadece bilgisayarların altından kalkabileceğini düşündüğümüz şeyleri yapabiliriz. Mesela inanılmaz büyüklükteki verileri hiçbir parametreyi ihmal etmeden çok kısa bir sürede gözden geçirip neredeyse hatasız sonuçlara ulaşabiliriz. Çok daha rasyonel kararlar alabiliriz. Geleceği çok büyük bir doğrulukla öngörebiliriz. Belki bütün bunlar hayal gücümüzün bize fısıldadığı şeyler. Ama bilimsel gelişmelerin hızına baktığımızda çok da uzakta görünmüyorlar. Bu noktada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bence sormalısınız da. Bu özelliklerle donanan insana bildiğimiz anlamda insan diyebilecek miyiz? Sonsuz gibi görünen uzun bir yaşam, aklımızın almayacağı zihinsel ve bedensel yetenekler. İnsanın doğal yetilerinin çok ötesindeki bu özelliklerle hayata, evrene ve kendimize eskiden baktığımız gözle bakabilir miyiz? Eskiden olduğumuz insan olabilir miyiz? Bu şekilde ölümsüzlüğe yaklaşmak bizi alıştığımız insan olmaktan çıkaracak gibi görünüyor. Yani insanlıktan çıkarak ölümsüz olacağız gibi görünüyor. Şaka bir yana alışılmışın dışındaki bu insanın bir adı da var. Posthuman, yani insan ötesi. Posthuman konusunun felsefi boyutunu bir başka videoya bırakıp ölümsüzlük arayışımıza devam edelim. Bedenimizden vazgeçip zihnimizi yaşatmayı seçerek ölümsüzlüğe ulaşmayı hedefliyorsak önümüzde ikinci bir seçenek daha var. Zihnimizi vücudumuzun dışında yaşayabileceği bir ortama aktarmak. Yani zihin yükleme, mind uploading. Bedenimizin ölmesi zihnimizin de ölmesini mi gerektiriyor? Zihnin beden olmadan yaşaması fikri insanlık tarihi kadar eski. Pek çok dini inanışta, felsefi ve ezoterik düşüncede insanın zihnini temsil eden ruhun beden olmadan da yaşayacağı fikri oldukça yaygın. Beden ve zihin, özellikle bilinç arasındaki ilişki hala tam olarak çözülmüş değil. Modern zihin felsefesinde tartışılmaya devam ediyor. İleride zihin felsefesinin derinlemesine incelemeyi umuyorum. Modern bilim zihni bedenden ayrı bir varlık olarak kabul etmiyor. Ama yine de zihnimizin bedensiz de yaşaması bilimsel olarak ihtimal dışı görülmüyor. Teorik olarak nöronların ve aralarındaki bağlantıların yapay olarak kopyalanmasıyla oluşturulacak bir donanıma zihnimizin bir yazılım gibi yüklenmesiyle farklı ortamlarda varlığımız devam edebilir. Bu ortam tamamen mekanik bir robot da olabilir, elektronik sistemlerle geliştirilmiş biyolojik bir beden de olabilir. Zihnimizi bir yazılım gibi gerekli donanım şartlarını sağlayan herhangi bir sistemde çalışabilir. Böyle dile getirince bilimsel olmaktan çok bilim kurguymuş gibi görünüyor. Doğru. Bu konu bilim kurgunun ele almaktan hoşlandığı bir konu. 1999'un efsane filmi Matrix'te insanların zihni bilgisayar tabanlı bir simülasyonun içinde varlıklarını sürdürüyordu. Doctor Who dizisinin bir bölümünde zihnin bilgisayar ortamına aktarılması çok dokunaklı bir şekilde işlenmişti. Altered Carbon dizisinde insan zihinlerinin yüklü olduğu cihazlar klonlanarak üretilen bedenlere monte edilebiliyordu. Böylece zihnin değişik bedenlerle canlanması sağlanıyordu. Reenkarnasyonun bilim kurgu hali. Şu anda yayınlanmakta olan Upload adlı dizide ise ölen insanlar eğer paraları varsa sanal bir dünyada yaşamaya devam edebiliyorlar. Zihin aktarımı şu an için bilim kurgu gibi görünüyor. Ama bir zamanlar Ay'a seyahat de bilim kurguydu. Yapay zeka bir zamanlar bilim kurgu eserlerinin konusuydu. Siber uzay kavramı ilk kez bilim kurgu edebiyatında kullanıldı. Mars'ta bir dünya kurma fikri bir zamanlar bilim kurguydu. Zaman yolculuğu da bir zamanlar bilim kurgudan ibaretti. Tamam, zaman yolculuğu hala bilim kurgudan ibaret. Ama zaman yolculuğu konusunda da söylenecek şeyler var. Tabii başka bir videoda. Zihin aktarımını gerçekleştirme yolunda ilk çalışmalardan biri ipliksiz solucan üzerinde yapıldı. OpenWorm adlı bir proje kapsamında araştırmacılar solucanın nöral bağlantılarının haritasını çıkardılar. Bu haritayı kullanarak nöral bağlantı ağını taklit eden bir yazılımda solucanın beyninin bir simülasyonunu yaptılar. Bu simüle edilmiş yazılımı bir Lego robotunu yönlendirmesi için programladılar. Robot çalıştırıldığında tıpkı ipliksiz solucan gibi davrandığı görüldü. Tabii bu sonuç insanın ölümsüzlüğüne kapı açmış değil, henüz. Deneydeki ipliksiz solucan sadece 302 nörona sahipti. İnsan beyninde ise 86 milyar nöron var.
İki nöron sayısı arasındaki fark daha kat edecek çok uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Ama umutsuzluğa düşmeye pek gerek yok gibi. Bu konuda çok yakın bir tarihte yeni bir gelişme yaşandı. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları meyve sineği larvalarının beynini haritalamayı başardı. Bu 3000'den fazla nöronun ve 500 binin üzerinde sinapsın haritalanması anlamına geliyor. Ayrıca yapay zeka alanındaki gelişmeleri düşününce işimizin gittikçe kolaylaşacağını öngörebiliriz. Artık pek çok yerde karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka burada da imdadımıza yetişebilir. Çok da uzak olmayan bir gelecekte yapay zeka yardımıyla insan beyninin nöral ağ haritasını çıkarmak mümkün olabilir. Ölümsüzlük veya daha doğru ifadesiyle çok uzun bir yaşam o kadar derin etkilere sahip olacaktır ki insanlığın bütün kurumsal yapılarını, ahlaki sistemlerini, dini inanışlarını, felsefi düşüncelerini derinden etkileyecektir. Kısacası hangi tür ölümsüzlüğe kavuşursak kavuşalım bu bizim insan tanımımızın değişmesiyle mümkün olacak gibi görünüyor. Unutmadan, Utnapishtim'in Gılgameş'e ne cevap verdiğini söyleyecektim. Evet, Gılgameş ölümsüzlüğü tanrılardan nasıl aldığını sorunca Utnapishtim ona neredeyse acıyarak baktı. Bunca uzun yolu geçerek ölümcül tehlikeleri göze alarak bunun için mi gelmişti bu kral? Utnapishtim Gılgameş'e değişik örneklerle ölümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sen şimdiye kadar yapılıp da yıkılmayan bir ev gördün mü Gılgameş? Eski günlerden geriye ne kalmış ki şimdiye kadar? Her şeyin varoluşu olduğu kadar yok oluşu da var. İnsan içinde bu böyle. Elden bir şey gelmez. Gılgameş bu sözlerle ikna olmadı. Sonuçta bunları söyleyen Utnapishtim ölümsüzlüğü elde etmişti. Onun için konuşması kolaydı. Gılgameş ısrar etti. Ama sen tanrılardan ölümsüzlüğü almışsın. Sana bakıyorum benden hiçbir farkın yok. Yüzün, elin, kolun, ayağın aynı bana benziyorsun. Bir de burada bomboş oturan birisin. Bunlara rağmen nasıl tanrılar arasına girip onlardan ölümsüzlüğü almayı başardın? Bu soru üzerine Utnapishtim ölümsüzlüğü nasıl elde ettiğini Gılgameş'e anlatmaya karar verdi. Bak Gılgameş, bu büyük bir sır. Ama madem ki sen buraya bu denli büyük cefalar çekerek geldin, bu sırrı sana açıklayacağım. Bu sözlerle birlikte Utnapishtim bizim bugün Nuh tufanı olarak bildiğimiz olayın neredeyse birebir aynısını fakat farklı ayrıntılarla anlattı. Tanrıların nasıl bütün yaratıkları ve özellikle insanları yok etmeye karar verdiklerini ama bilgelik tanrısı Ea'nın bu kararı kabul etmediğini ve Utnapishtim'e fısıldayarak ondan bir gemi yapmasını ve böylece en azından bazı canları kurtarmasını istediğini anlattı. Tufan o kadar korkmuştu ki tanrılar bile yaptıklarından korktular ve pişman oldular. Sonunda tufan bitip sular çekildiğinde tanrılar Utnapishtim'in gemiyle bazı canları kurtardığını anladılar. Tanrı Enlil yaptığından pişmanlık duyarak Utnapishtim'i ve karısını kutsadı. Utnapishtim şimdiye kadar bir insandı ama bundan sonra o ve karısı tanrılar gibi olacaklar dedi. Utnapishtim Gılgameş'e bunları anlattı. İşte böyle oldu Gılgameş. Tanrılar bana ölümsüzlüğü kendi suçlarını örtmek için vicdan azabından dolayı verdiler. Senin için bir daha niye toplansınlar da sana ölümsüzlüğü versinler? Bunun için bir sebep yok. Sana neye karşılık ölümsüzlük verecekler? Böyle bir şeyin olmayacağını sen de anlamışsındır. Gılgameş anlamıştı ama içi içini yiyordu. Ama ben şimdi ne yapacağım? Buradan elim bomboş dönüyorum. Bütün kahramanlıklarım yok olacak. Ölüm hep etrafımda dolaşacak. Her anımı ölüm korkusuyla mı yaşayacağım ben? Utnapishtim Gılgameş'e yalnız olmadığını hatırlatmak zorunda hissetti. Sen bu konuda yalnız değilsin ki. Herkes tıpkı senin gibi ölüme mahkum. Bütün ömrünü ölümden korkup üzüntü içinde mi geçireceksin? Üzüntünü, korkunu at üzerinden. Kalan günlerini mutlu geçirmeye çalış. Git ve halkına faydalı işler yapmaya çalış. Yaptığın her güzel iş sana mutluluk verecektir. Gerçi Gılgameş ayrılırken Utnapishtim karısı Muni'nin ricasını kıramadı ve Gılgameş'e gençlik otunun varlığından bahsetti. Gılgameş, seni bu denli hayal kırıklığıyla buradan eli boş göndermeye gönlüm razı olmuyor. Sana tanrıların bir sırrını daha söyleyeceğim. Gideceğin yol üzerindeki derin bir suyun dibinde olduğu söylenen dikenli bir ottan bahsedilir. Bu otu yiyen yeniden gençleşip eski gücünü kazanıyormuş. Onu çıkarabilirsen yeniden gençliğine kavuşabilirsin. Gılgameş denilen yere gelip suyun dibine daldı. Binbir zorlukla dikenler ellerini kan içinde bıraksa da otu çıkarmayı başardı. Ama ne yazık ki Gılgameş bu otu yiyemeden kaybetti. Yolculuğu sırasında sıcaktan bunalınca serinlemek için serin bir suya girdi. Gençlik otunu kıyıda bırakmıştı. Birden ortaya çıkan bir yılan otu kaptığı gibi yuttu. Gılgameş ne kadar üzülse, bağırıp çağırıp ağlasa da artık çok geçti. Yapacak hiçbir şey yoktu. Otu yiyen yılan birdenbire kabuğunu değiştirerek genç bir yılana dönüşmüştü. Bütün bu ölümsüzlük arayışından eli boş dönmesi ve gençlik otunu da bulmuşken kaybetmesinden Gılgameş şu dersi çıkardı. Demek ki tanrıların koyduğu kurallar değişmiyormuş. Neden böyle kurallar koymuşlar onu da aklım almıyor ama Gılgameş'in bu zorlu ve çileli ölümsüzlük arayışından çıkardığı sonuç insanın yaşam ve ölüm hakkında zihninin derinliklerine taşıdığı algıyı yansıtıyor. Ölümden kaçmak bize imkansız gibi geliyor.
Ama imkansızlık bizi kolayca yıldırmıyor. İmkansızı zorlamaktan vazgeçemiyoruz. Uruk kralı Gılgameş, Utnapiştim'in tavsiyesine uyup ölümsüzlük arayışından vazgeçip mutluluğu elde etmeye çalıştı mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Ölümsüzlükten ya da uzun yaşamdan bahsettiğimiz günlerde olsak da Utnapiştim'in tavsiyesi bizim için hala çok anlamlı.